İsrail Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor. Son olarak İsrail Gazze şeridinde bulunan Nuseyrat kampını ve Han Yunus bölgesini vurdu. İlk gelen bilgilere göre en az 15 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda yaralı da söz konusu. İsrail uçakları Gazze'de iki ayrı noktaya saldırı düzenledi. Saldırılardan biri Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat kampına gerçekleştirildi. İkinci saldırı ise güneydeki Han Yunus bölgesine düzenlendi. İki saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 30 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail geçtiğimiz hafta da El Mavasi kampını 2 tonluk bombalarla vurmuş ve o saldırıda 90'dan fazla sivil hayatını kaybetmişti. Maalesef 300'den fazla kişi de yaralanmıştı. Şimdi İsrail bu saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deyfi'yi hedef aldığını da açıklamıştı. Konuşacağız. Konuklarımız var. Çok değerli konuklarımız var. Doktor Hazar Vural Cane ve Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizlerle birlikte. Hazar Hanım, sizlerle başlamak isterim. Bu saldırıyı nasıl değerlendirirsiniz? Bir yenisi daha eklendi. Merhaba Kaan Bey. Evet, ne yazık ki o şekilde. Aslına bakarsanız yine biz geçen hafta müzakereleri ve oradan bir şey çıkma ihtimalini konuşurken İsrail'den gelen açıklamalar Netanyahu'dan şu şekildeydi. Gazze'nin herhangi bir noktasına her an saldırabilme hakkımız kırmızı çizgi olarak saklı tutulmak kaydıyla bir ateşkese konuşabiliriz. Bu şartı öne sürmüştü İsrail. O ne oluyor o zaman? İşte tam olarak zaten zihin farklılığı burada kendisini gösteriyor. Yani açıkçası Hamas tarafında durum bu şekilde değil. Hamas bir ateşkes noktasında her şeye rağmen olduğunu söylüyor. Fakat İsrail'de sadece bugün de değil, evet bugün yine görülmemesi gereken görüntüler ama günlerdir devam eden saldırıları biliyoruz. Dolayısıyla yine zihinsel bir farklılık var. Yine eşit olmayan bir şeyler var ve acı tablo tekrar ortada Kaan Bey. İrfan hocam, yani diplomatik tahammüllerin hiçbirine riayet etmeyen bir ülke var. Ya, nereye gidiyor o zaman bu iş? Ateşkese gidecek mi? Çok gidecek gibi gözükmüyor çünkü. Bir taraftan da ateşkes müzakerelerine İsrail heyeti katılıyor. Doğadaki, Kahire'deki toplantılara katılıyor. Esasında ta Mayıs ayı ortasında, Mayıs ayı başında bile diyebiliriz hatta. Taraflar arasında asgari müştereklerde bir mutabakat sağlandı. 6 haftalık 3 aşamadan oluşan bir ateşkes konusunda mutabakat sağlandı. 31 Mayıs'ta bu konuda 31 Mayıs'ta Joe Biden çok önemli açıklama yapacağını söyledi. Ama yani temelde orada mutabakat sağlanan hususa, yani ateşkes anlaşmasına gönderme yaptı. Şimdi İsrail aslında kurallara uymuyor. Onun için hiçbir uluslararası hukukun, soykırım sözleşmesinin hiçbirisinin anlamı yok. Kendisini dini eğitimle de bunu takviye ettiler. Kendilerini birinci kategori insan görüyorlar. Diğerlerinin hepsini böyle insan türevi, insanımsı varlık olarak görüyorlar. Şimdi bu kadar katliamın, yargılamanın, İsrail'in içindeki gösterilerin ateşkesi kabul etme baskısının ardından 22 Bu saldırılar Temmuz'da İsrail'in Hamas'ı ateşkese zorlama çabası mı? Hayır, yani Hamas zaten ateşkesi kabul ediyor. Hamas zaten bu konuda sonuçta bazı şartları var ya, Hazar Hanım'ın da biraz önce ifade ettiği gibi kabul edilemeyecek elastiki bir şartlar. çizgide silahların susması ve belli bir kademe sonra da İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi. Tabii temelde anlaşamıyorlar. Birinci aşamanın başlangıcı için rehinelerin tamamının serbest bırakılmasında ısrar ediyor İsrail ve Hamas'ın elimine edilmesini istiyor. Şimdi ortadan kaldırmasını istediğiniz örgütle dolaylı müzakere yapıyorsunuz. İkinci kişiler kanalıyla, arabulucular kanalıyla, bunların içerisine bazen ABD de dahil oluyor. Yani netice olarak geldiğimiz nokta şurası. Netanyahu mümkün olduğu kadar çatışmaları uzatma ve ateşkesten kaçınmak istiyor. Çünkü kendi iktidarının devam etmesi de buna bağlı.
Hazar Hanım, size de aynı soruyu sorayım. Siz de biraz önce aslında ifade ettiğiniz diplomatik tahammüllerin hiçbirine riayet etmeyen bir devletten bahsediyoruz ve saldırılarını gerçekleştirmeye devam ediyor ki bir diğer tarafta da ateşkes görüşmeleri devam ederken bunun ne kadar gerçekleşecek, gerçekleşmeyecek noktasında ateşkesten bahsediyorum. Çok ciddi soru işaretleri var. Her şeyin ötesinde siz biraz önce söylediniz. İsrail tarafının, Netanyahu'nun beklentisi aniden saldırma hakkını saklı tutarak bir ateşkes. Böyle bir şeye zorlamak amacıyla mı Hamas'ı acaba? Çünkü bu kabul edilemeyecek bir teklif. Böyle bir şeyi Hamas'a dayatmak ve zorlamak amacıyla mı acaba bu saldırıları gerçekleştiriyor ateşkes görüşmeleri sırasında? Açıkçası şöyle düşünüyorum. Şimdi bütün geçtiğimiz 9 aylık süreç içerisine baktığımız zaman hani hep şunu vurguluyoruz ya, 7 Ekim itibariyle İsrail hükümetinin tabii ki yolda gelişen bir planı var. Fakat bu plandaki algılar hiç değişmiyor. Oradaki bir numaralı nokta şu, İrfan Hoca'nın da söylediği gibi. Yani karşınızda zaten eşit egemenlikten uzak bir yapı var. Ama İsrail hükümetinin ve liderlerinin zihninde karşı tarafın insani mevcudiyeti bile yok. Şimdi ateşkesten bahsediliyor, görüşmeler yapılıyor, defaatle yapılıyor. Fakat bu görüşmelerle ilgili de hatırlayalım ne diyordu Netanyahu hükümeti ve bakanları? Hamas'la bir masaya oturup da ateşkes imzaladığımız an zaten biz bunu kaybetmiş sayılıyoruz diyor. Şimdi o yüzden söylüyorum, yani bütün dünyanın baktığı nokta ile İsrail hükümetinin baktığı nokta aynı değil. Ateşkes kavramına uymayan, yani bu kelimenin içinde yer alamayacak şeyler zaten bunlar. Şimdi siviller üzerine süregelen sürekli bir yok etme politikası var ki uluslararası hukuk ayağında zaten dava devam ediyor. Fakat baktığınız zaman gidişattaki durum ve İsrail'in politikalarının hiç değişmediğini görüyorsunuz. Evet, zaman kazanmaya çalışıyor. Belki Amerikan seçimleri, ki 3 ay var daha, belki biraz işte konunun kendisinden dışarıya kayması için zaman zaman bu şiddet eylemlerine devam ediyor. Çünkü bütün dünya karşısında İsrail hükümetinin yaptıklarını, artık 5 kıtada bu. İsrail'i şu an destekleyen bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar devlet kaldı dünyada. ABD'den bile geçen ay gelen açıklamalar 1 tonluk bombaları kullanmalarına izin vermeyeceğiz diyor. Ama söylemsel olarak bunu söylüyor. Yine ellerinde ABD mühimmatları var. Dolayısıyla ikilem devam ediyor ve biz hep gördüğümüz aynı görüntüleri görmeye devam ediyoruz ne yazık ki. Peki, çok teşekkürler. Konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Acı bir olay, acı bir gelişme. Maalesef bir yenisi daha eklendi, saldırılara devam edeceğiz.